Selamlar, bu videoda sizlerle birlikte Fenerbahçe'nin olası transferlerini gerçekleştirdik. 2025-2026 sezonunu rebuild yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne de bu arada Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ekledim efendim. Ama öncesinde isterseniz şöyle bir takıma bakalım. Sonrasında hemen transfer listemize geçeriz ve o transferler üstünde konuşmaya devam ederiz efendim. Fenerbahçe'nin şu anki güncel kadrosu bu şekilde, gördüğünüz üzere ilk 11, yedekler ve rezerv takımında şöyle sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki de kiralıktan dönenler var ve takımdan ayrılanlar var. Bunlar da işte Mihazaç mesela kiralıktan dönen, Emre Mor, Yiğit Fidan, ardından Lincoln, Emre Demir, Omar Fayet, Emir Ortakaya ve Bartu Elmas, yanlış söylemediysem bu oyuncular kiralıktan geri döndüler Fenerbahçe'ye. Evet, şimdi ne yapacağız? Transfer merkezine gideceğiz ve Fenerbahçe'nin olası transferleriyle takıma entegre edeceğiz. Ben birden çok tabii ki de haber var. Biliyorsunuz zaten transfer dönemleri olunca yalan yanlış haberler de dolu. İşte ilgilenilmediği bir oyuncuyla ilgilenildi falan vesaire, bir sürü haber çıkıyor. Ben birkaç tane Fenerbahçe'nin olası net duyduğum, daha çok hani olmaya yakın gerçek olan birkaç ismi transfer merkezine ekleyeceğim ve sizlere göstereceğim. Bakın bu şekilde, üstünde yine konuşuruz. Haydi o zaman transfer merkezine geçelim efendim. Fenerbahçe'nin şu anki gündeminde olan olası transferlerle sizlerle bir listeyi hazırladım, gördüğünüz üzere. Kyle Walker listenin en başında, gerçekten de sıcak bir gelişme olarak bayağı bir adımdan söz ettiriyor Kyle Walker ve Fenerbahçe ile anlaşmaya epey yakın olduğu haberlerini sıkça görüyorum. Kyle Walker ilk olarak transfer listemizin başını çekti, gördüğünüz üzere. İkinci geldiğimizde Kim Min-jae, eski bir tanıdık Fenerbahçe için. Biliyorsunuz Kim Min-jae bir sezon Fenerbahçe'de kalıp yüksek performans gösterip ardından da Avrupa'ya transferi olmuştu ve Kim Min-jae de aradığını bulamadı deniliyor ve Fenerbahçe'de tekrardan Kim Min-jae ile görüşüldüğü haberleri oldukça sıklaştı. Üçüncü sırada Mitrovic'i görüyoruz. Alexander Mitrovic'le de anlaşmaya yakın, işte Alexander Mitrovic'le hani görüşülüyor haberleri oldukça fazla ve Mitrovic'te de transfer listesinde olduğu söyleniyor Fenerbahçe'nin ve ikinci santrafor mevkisine Dusan Vlahovic ile bir Fenerbahçe'nin teması var. Bu bayağıdır vardı Dusan Vlahovic. Hani bayağı bir transfer sezonu açılmaya, lig bitmeye yakın Vlahovic denilip duruyordu. Ne kadar doğru, ne kadar doğru haber ya da olumlu bir sonuç Fenerbahçe için bilmiyorum ama Dusan Vlahovic'i de oldukça sık duyuyoruz. Dusan Vlahovic'i de gördüğünüz üzere listeme ekledim. Heung-min Son da gördüğünüz üzere listede. Bunu bir iki gündür duymaya başladım. Heung-min Son diye, Mourinho'nun devreye girdiğini, Heung-min Son'u almak istediğini falan diye haberler görüyorum. Heung-min Son'u da listemize almış durumdayız. Ne kadar doğru bilinmez. Yani Vlahovic ile Heung-min Son ne kadar doğru bilmiyorum. Ama çokça sık bahsediliyor. Bissouma'yı da söyleniyor. Ne kadar doğru bilemem. Doğru transfer de olabilir, olmayabilir ama bir soğumayı da oldukça duydum. Ve kaleye Uğurcan Çakır deniliyor. Uğurcan Çakır da Trabzon'dan ayrılacak sanırım. Çünkü Galatasaray'la ilgileniyordu. Sonrasında Fenerbahçe de ilgilenmeye başladı. Fenerbahçe, daha yeni okudum, Fenerbahçe Uğurcan Çakır'la işte temaslarını arttırmaya başladı vesaire diye bir haber okudum. O yüzden onu listeme aldık durumdayız. Şu an olası transferlerde en yakın bence Fenerbahçe, zaten anıldığında liste sırasına göre zaten sıraladım. Kyle Walker, Kim Min-jae ve Mitrovic. Bu 3 transfer Fener'e daha çok yakın. Ama ben dediğim gibi diğer olası transferler, çok adını duyduğum transferleri de eklemiş durumdayım. Şimdi bu oyuncularla tabii ki de görüşeceğiz ve takım ekleyeceğiz. Ardından da rebuild yapacağız ve bakalım Fenerbahçe olası transferleriyle 2025-2026 sezonunda neler başaracak öğrenelim. Transferlerimizi gerçekleştirdik efendim. Tam 7 oyuncu olası transferi Fenerbahçe'nin takıma
entegre etmiş durumdayız. Hemen Heung-min Son'u görüyorsunuz sol açıkta. Ardından sol kanatta diyebiliriz. Ardından Dusan Vlahovic. Sonrasında Bissouma, Kim Min-jae, Kyle Walker. 5 oyuncu orada. Gördüğünüz üzere ilk 11'imizde ve yedeklerde Mitrovic ile Uğurcan Çakır var efendim. Bu şekilde bir ilk 11 çıkarmış durumdayız. Şimdi sizlerle birlikte ilk önce lig tablosunu göstereyim, ardından da Ocak bir ara transfer dönemine doğru geçeriz. Geldik 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig'in takımlarına. Bu yıl 4 takım düştü ve 3 takım yukarı çıktı. Lig tekrardan 18'lik takıma döndü bu yıl. Tabii ki de oyunda bir tane takımımız fazla. O da en son düşen Spy Bodrum Futbol Kulübü. Zaten hemen görüyorsunuz lig tablosunda. Onun dışında düşenleri, çıkanları ayarladım efendim. Spy Bodrum Futbol Kulübü de en son düştüğü için mecbur onu orada bıraktım. İlk düşenlerden Adana Demirspor'la başladım. Hatay, ardından Sivasspor düşürdüm. Ve ilk çıkanlar işte Kocaelispor, Gençler Birliği ve Fatih Karagümrük şeklinde ayarladım. Bodrum Futbol Kulübü de en son düştüğü için hak geçmemek için Bodrum Futbol Kulübü şu an bir fazlalıkla lig tablomuzda gözüküyor efendim. Şöyle hemen size lig tablomuzda göstermiş olayım. Teker teker bu şekilde 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig takımlarını görmüş olduk. Çıkıyoruz efendim, hemen ne yapıyoruz? Tabii ki de Ocak 1'e doğru yol alıyoruz ve ligin ilk yarısında Fenerbahçe yeni transferleriyle, bir nevi olası transferleriyle bakalım hem ligde hem Avrupa'da hem de bizim Türkiye Kupamızda, sanırım Türkiye Kupası'nda bu şeyde tam gelemiyor, daha oynamıyor ama oynarsa şayet, ben yanlış hatırlamıyorsam bu 3 kupaya da bakmış, 3 kulvara da bakmış olacağız efendim. Haydi ligin ilk yarısına geçelim, Ocak 1'e ve Fenerbahçe ne yapmış görelim. Geldik ligin ilk yarısına efendim. Şöyle çıkalım ve bakalım Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ne yapmış? Ziraat Türkiye Kupası'na sanırım gelmedi ama yine bakalım. Fenerbahçe'yi ligin ilk yarısında 40 puanla lider olarak görüyoruz. İkinci sırada Galatasaray 3 puan gerisinde 37 puanla. 3. sırada Trabzon, 4. sırada Beşiktaş'ı görüyorum. Fenerbahçe 16 oynadığı maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. 38 atılan golde kalesinde 16 gol görmüş. 22 avarajda 40 puanla Fenerbahçe lider olarak ligin ilk yarısında. Şöyle ligin ilk yarısındaki diğer takımları da sizlere teker teker göstereyim durumlarını. Düşme hattında dörtlü gözüküyor tabii ki de, biz Bodrum'u saymazsak üçlü olarak Alanya, Gençler Birliği ve Kayserispor. Düşme hattındaymış ligin ilk yarısında. Ziraat Türkiye Kupası'na dediğim gibi biz gelmemiş olabiliriz. 5. tur daha bize gelmemiş olabilir. Şöyle ben 5. turunda karşılaşmalarını göstereyim sizlere. Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 6 hafta sonunda Fenerbahçe 3. sırada görüyorum. Helal. Gerçekten güzel. Bu sonuç gayet iyi. 6 oynanan maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp 9 atılan golle kalesinde 5 gol görmüş. 4 avarajda 13 puanla 3. sırada. Yani 2 maç kaldı tabii ki de. 2 maçta da puan yine alır diye düşünüyorum ve Fenerbahçe yoluna devam eder. Son 16 turuna girer diye düşünüyorum. Şöyle bakalım yukarıda 1. Real, 2. Atletico, 3. Fenerbahçe, 4. Inter, 5. Manchester City, 6. Milan, 7. Atalanta, 8. Sporting Lisbon diye devam ediyor. 9. sırada Barcelona, 10. sırada Aston Villa, 11 Borussia Dortmund, 12 Bayern Münih. Bayern Münih bayağı aşağılarda kalmış. Galatasaray 15. sırada, Liverpool'da 14. sırada. Galatasaray'ı da eklemiştim ben. Galatasaray'da epey puan toplayamamış. Aşağılarda kalmış. Başka burada bakacağımız bir şey yok. Takıma bakmayacağım. Takıma sezon sonunda birbirleriyle anlaşıyor mu diye bakarız ama gidip bakabilirim de. Kadroya bakalım şöyle. Takım birbirleriyle takım kimyası oluşmuştur diye bakacağım. Bayağı bir oluşmuşluk var. Vlahovic, Szymanski, Talisca, sonrasında Fred, Ciku, Osterwelde, Kyle Walker birbirleriyle anlaşmış. Livakovic, Kim Min-jae, Bissouma ve Heung-min Son anlaşmıyor. 3 oyuncu dışında 7 oyuncu anlaştığı için
başarı geliyor. Dediğim gibi takım kimyası olduğunda genelde başarılı oluyorlar. O çok önemli oyunda. Ve haydi sizlerle birlikte şimdi sezon sonuna geçelim ve bakalım sezon sonunda Fenerbahçe güzel, istikrarlı gidiyor. Gayet iyi bence. İstikrarlı gidişine devam edecek mi öğrenelim. Sizlerle sezon sonuna geçiyoruz efendim. Geldik sezon sonuna efendim ve şöyle bir çıkalım bakalım ne olmuş. Süper Lig'e geliyoruz. Süper Lig'de Fenerbahçe lider olarak tamamlıyor. 2025-2026 şampiyonu oluyor. Fenerbahçe 36 maçta 30 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 92 atılan golle karşısında 37 gol görüp 55 avarajla 92 puanla birinci oluyor ve şampiyon oluyor. İkinci sırada Trabzonspor var 83 puanla. Üçüncü sırada Beşiktaş 76 puanla ve dördüncü sırada aynı puanla 76 puanla Galatasaray dördüncü olmuş. Başakşehir 5. Kasımpaşa 6. Samsun 7. Çaykur Rizespor 8. diye devam ediyor. Şöyle takımları da göstermiş olalım efendim. Düşenler 4 takımda Karagümrük, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Bodrum saymazsak Alanya, Gençlerbirliği ve Kayserispor düşmüşler efendim. Hemen Ziraat Türkiye Kupası'na geliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde Trabzonspor 1-0 Beşiktaş'ı mağlup ederek kupanın sahibi olmuş. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz ve Şampiyonlar Ligi finalinde de Atletico Madrid'de Real Madrid arasında geçmiş. Atletico Madrid 3-2 kazanmış ve kupanın sahibi olmuş. Şimdi biz birlikte Fenerbahçe'ye bakacağız. Fenerbahçe 13. sıraya düşmüş. Oha, 3. sıradan 10 geriye nasıl düştün Fenerbahçe bilmiyorum. Son 2 hafta kala maçlara 8 oynadığı maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. 10 atılan golde kalesine 8 gol görmüş. 2 avarajla 13 puanla 13. sırada 2 kalan maçında kaybetmiş ve gerilemiş epeyce Fenerbahçe. Şöyle inip Galatasaray 25. sırada bitirmiş. Elenmiş zaten. Fenerbahçe'de playoff'a kalmış büyük ihtimalle. Şöyle yukarı çıkalım. Birincilik kim olmuş? Inter 1. Real 2. Atalanta 3. şeklinde gitmiş. Playoff'lara geldiğimizde de Fenerbahçe Kulüp Brugge'yi toplam skorda 4-2 geçmiş. Son 16'da Fenerbahçe Manchester City ile eşleşmiş. Fenerbahçe Manchester City ile geçmiş 4-3. Çeyrek finale geldiğimizde Fenerbahçe Atletico Madrid'e kaybetmiş. Çeyrek finale kadar gelmiş Fenerbahçe ama gerisini getirememiş. Gayet iyi gidiyordu bence Fenerbahçe ama ligin ikinci yarısında istediği olmamış. Fenerbahçe'nin şöyle hemen ben bir kadroya gelmek istiyorum. Kadroda da şöyle takım yönetimine şöyle bir bakalım. Evet, birbirleriyle anlaşmamaya başlamışlar. Daha da sayı artmaya başlamış. Ondan da biraz etkili olmuş. Hemen çıkalım ve aldığı olası transferlerde aldığımız oyunculara istatistiklerine bakalım. Mesela Vlahovic 35 Süper Lig maçında 24 gol 9 asist katkısı sağlamış. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta da 10 gol atmış. Vay be, Vlahovic bayağı iyi çıkmış. Mitrovic'e şöyle gidelim. Mitrovic de Süper Lig. Mitrovic hiç oynatmamışsınız. Mitrovic oynamamış. Adam çıktığı maçlarda da ne gol ne asist katkısı almış. Hiç oynatmamışlar. İlginç, ben arada değiştirirler diye düşünüyordum ama hiç düşündüğümüz gibi olmamış. Sonrasında efendim şöyle yukarı çıkıyoruz. Heung-min Son 36 maçta 22 gol 10 asist katkısı yapmış. Süper Lig'de gayet iyi. Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 asisti var. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta 5 gol 1 asist katkısı sağlamış. Efendim ve başka da bakacağımız bir şey yok sanırım. Bir soğumada Süper Lig maçında 14 gol 2 gol 1 asist katkısı, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 1 asist katkısı olmuş. Evet, videomuzun burada sonuna geldik efendim. Fenerbahçe ile olası transferlerle rebuild'ımızı gerçekleştirdik. Farklı videolarla da yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.